Selamlar dostlar, Silet'e geldim. Burada beni Savon konuk ediyor. Couchsurfing'ten tanıştık kendisiyle. Şimdi beraber bir tane Türk yemekleri satan bir restorana geldik. Mad Grill. Silet'e uğrarsanız, eğer özlerseniz yemekleri bakabilirsiniz buraya. Türk iş beef kebap, işte Urfa var, Adana var. Bu Adana kebap olarak geçiyor, bakın. Şu anki restoranın sahibinin eski patronu Türkmüş. İşte köfte var, şaşlık var, şiş kebap var, beyti sarma var, karışık kebap var. Bakın hepsinde Türk iş falan yazıyor zaten. Birçok yemeği bulabiliyorsunuz. İşte tavuk kanat, İskender benzeri. Birçok farklı lezzet var. İşte pideler var. Bizim ekmekler var, susamlı. Özlerseniz eğer buraya uğramanızı tavsiye ederim. Yemek gelsin birazdan, onu da gösteririm. Yemek geldi, bakın göstereyim. Tavuk kanat söyledim ben. Özlemiştim. Aynı bizim usul ya, salatası işte pilavı. Bulgur pilavı yokmuş. Bununla yapıyoruz. Diğerini bulması zor oluyormuş. Arkadaşlar buraya özgü bir yemek söyledi. Chicken tandoori gibi. Deneyelim bakalım nasıl. Gayet lezzetli arkadaşlar. Tavuk elde. Harika ya. Dumanı görüyorsunuzdur. Delicious. Thank you very much. Bize ikram getirdi. Acı, humus, bu da baba ganuşmuş. Bize özel lezzetler. Thank you very much. Böyle insan çok misafirperver. Önceki videolarda çok fazla söylemiştim. Her videoda söylerim genelde çünkü her videoda bunu yaşıyorum, görüyorum. Çoğunu kameraya çekmedim bile arkadaşlar. Masada gördüğünüz tüm şeyler arkadaşlar 5,5 dolar verdik. O şeylere para almadı zaten. Tavuk kanat ne kadar? 120 lira falan. Ne kadar tutuyordu işte 3,2 dolar düşünün. Ve çok lezzetliydi, gerçekten çok lezzetliydi. Buralarda tavuk ürünleri genelde güzel oluyor. Bayağı da güzel yapmışlar. Bizim usule bayağı uygun. Ne çay getir. Thank you. This tea from Silet. Okay. Mirzapur. Çay verdiler şimdi, bakalım. Seviyorlar ya, misafirperverler yani. Söylememe gerek yok. Görüyorsunuz. Gelirseniz bence uğrayın. Yemekleri gayet lezzetli. Şey falan düşünmeyin, öyle reklam yapıyorum falan diye düşünmeyin. Sadece denediğimi gösteriyorum. Parasını falan verdim yani. Yanlış anlaşılma olmasın o bakımdan. Bu videoda Bangladeş'in böyle biraz kırsal hayatına bakacağız beraber. Köy hayatına. Arkadaşım Savon'un evine geldik. Beni ağırlıyor burada sağ olsun. Annesi şimdi yemek yaptı bize. Şunu göstereyim dedim ya, yerken çok hoşuma gitti de. Böyle patlıcan ama garip, hani kızartma, patlıcan kızartması ama çok lezzetli. Nasıl yaptıklarını bulamadım ama bayağı güzel, hoşuma gitti. Dal var, patates var, pilav var. Buranın klasik yemeklerinden. Burayı birazdan çıkıp göstereceğim nasıl bir yerdeyiz. Böyle kırsala geldik yani. Bangladeş'in kırsalı burası. Çıkınca böyle biraz daha anlayacaksınız. Şimdi yemek yiyoruz. Yemeği bitirince burada çevrede ziyaret edilecek yerleri gezeceğiz beraber. Bakın sağlı sollu çay bahçelerinin yanından gidiyoruz. Önceki videoda söylemiştim, Silet kuzey bölgesi, kuzeydoğu bölgesi özellikle çay bölgesi olarak geçiyor. Burada birçok çay bahçesini görebilirsiniz. Şu anda bulunduğumuz bölgede 2 tane çay bahçesi varmış. Burası onlardan bir tanesiymiş. Şimdi biz bu bölgede yaşayan bir tane kabile topluluğunu ziyarete gidiyoruz. Savon'la beraber. Bakalım orada bizi neler bekliyor. Neler göreceğiz. Yolda çok güzel açıkçası. Buradan geçerken hazır size biraz göstermek istedim.
Bangladeş'in kırsal yaşamı böyle arkadaşlar işte. Şehirlerin dışına çıktığınızda bu yaşamı görüyorsunuz Bangladeş'te. Öyle sadece pislik, çer çöp vesaire değil. Böyle muhteşem doğası da var Bangladeş'in. Hiç gösterilmeyen yüzlerinden bir tanesi. Demiştim sizlere Bangladeş'in bilinmeyen yönlerini göreceğiz, gezeceğiz diye. Şu anda oralardan bir tanesindeyiz. Şu anda geçtiğimiz bu bölgede çay işçileri çalışıyorlarmış arkadaşlar. Now it is for season for tea gardens. Yeah, okay. Which months it is season for tea gardens in Bangladesh? Between the monsoon, like from March to September. Wow, very long. Yani Mart'tan arkadaşlar Eylül'e kadar çay toplama sezonuymuş. O yüzden bu dönemde genelde işte bu muson döneminde genelde geliyorlarmış. Ha? Tea Garden Factory. Okay. Bakın burası çay şeyi, fabrikası. Şurada çayları şey yapıyorlar. Is it possible to visit later? Maybe tomorrow, yeah. Okay. Daha sonra buraları ziyaret ederiz. Çay protestlerini görürüz burada nasıl yapılıyor çay. Burada çünkü çayı farklı tüketiyorlar. Yaprakları bizden farklı çayın. Baksanıza ya mis gibi doğanın içerisine geldik arkadaşlar. Ya Bangladeş'te hani şeylerden dışarı çıktığınızda bu manzaraları her yerde görebilirsiniz aşağı yukarı. Fakat bu bölge biraz daha güzel diyebilirim çay bahçelerinden dolayı. Bangladeş'in doğası gayet güzel. Bakın burada pirinç tarlası var. Çalışan işçiler bulunuyor. Size göstereyim. Namaste. Pirinç tarlaları. Burada bu şekilde görebilirsiniz. Diğer tarafta da var aynı şekilde. This is rice ya. Yeah? Güneş de tam kötü yerden vuruyor şu anda. Arkada şey var. Çay bahçeleri var. This is tea. Şu bölge çay plantasyonları. Hemen önü pirinç. Şu anda ekimi gerçekleştiriyorlar. Gördüğünüz üzere. Hazır geçerken göstermek istedim. Bakın bu sağlı solu gördüklerinizin hepsi çay arkadaşlar. Muhteşem bir doğanın içerisine gidiyoruz ya. Şu anda bakın komünitenin, yerel kabilelerin yaşadığı yere geldik. Burada yaşıyorlarmış. Bakalım nasıl bir günlük hayatları var. Göreceğiz beraber. Şu anda bakın buradaki köy evleri. Bu modern ev. Şu karşımızda da geleneksel evleri sanırım. Bakın insanların şeyleri farklı, yüzleri. Namaste. Bahadır. Bahadır. Turuşko. Turuşko. How are you, sir? He's a teacher as well. Ah, teacher. English teacher. Or normal? English teacher. English teacher. Ah, okay. Okay. How are you, sir? Good. Okay. What's your name? My name is Birchandra Sinha. Birson Sina. Sinha. Okay, Sina. Nice to meet you. Nice to meet you too. Kako cycle ona takho. अच्छा तेरा Bakın burada arkadaşlar sarı benzeri kıyafetler yapıyorlarmış.
Benim okuduğumda zaten Manipuri halkının daha çok bu tür el işçiliklere, dokuma, bu tür şeylere yatkınlıkları bulunuyor. Gelirlerini buradan elde ediyorlar. Az önce konuştuğum abi mesela İngilizce öğretmeniymiş. Burada farklı bir şey var, anlamadım. Burada da yine aynı şekilde görebilirsiniz. Yine dokuma yapılıyor. Şu an tamamen hani burada gördüğünüz şu eski yerler, eski yaşam şeyleri sanırım. Biraz beton falan da var tabii. Modern zamanla biraz onların da yaşam şekli değişmeye başlamış. Onu söyleyebiliriz. Arkadaşım diyor ki bunu her evde görebilirsin diyor. Bunu şu anda daha çok böyle hobi amaçlı yapıyorlarmış. Onu söyleyebiliriz. Boş zamanlarında bunu yapıyorlar dedi. Yoksa şu anda kendi işleri varmış arkadaşlar. Manipur halkı Hindistan'ın Manipur bölgesinden geliyor buradaki yaşayanlar. İşte genel olarak Hindu olduklarını söyleyebiliriz. Müslüman topluluklar da var fakat Hindu daha yaygın bir kapsamda. Şimdi diğer bölgeleri gezeceğiz buradaki. Çevreyi gezeceğiz. Buradaki insanların yüzünün Bangladeş'teki veya Hindistan'daki insanların yüzünden farklı olduğunu, daha çok Doğu Asya'daki insanların yüzleri gibi olduğunu görebilirsiniz. Çekik gözler vesaire. Bunları Hindistan'a döndükten sonra çok daha yoğun bir şekilde göreceğiz. Çünkü Hindistan'ın Kuzeydoğu bölgesini gezmeyi planlıyorum. Orada yaşayan birçok halk bu şekilde. Şimdi böyle çevreye bakacağız beraber biraz. Yine aynı şekilde burada this is rice also. Bakın burada da yine pirinç tarlaları var. Çevrede çalışıyorlar. Yani gördüğümüz kadarıyla yolda da benim gördüğüm kadarıyla sizin de gördüğünüz kadarıyla burada tarım ana geçim kaynaklarından birisi diyebiliriz. İnsanlar genelde ya hayvancılık yapıyor ya tarım yapıyor burada. Bu insanın Hindistan'dan geldiğini söylemiştim. Yani şimdi insanlar geldikleri topraklarda diğer milletlerle, kültürlerle, insanlarla etkileşime giriyorlar. Bu nedenle kendi ana saf kültürleri biraz değişebiliyor. İşte dinleri değişebiliyor, dilleri değişebiliyor. Şu anda hani burada Bengalce konuşuyorlar. Yine kendi dilleri var, o dilde konuşuyorlar. Bunun dışında dediğim gibi bazı topluluklar, ufak topluluklar Müslüman olmuş. Onlar geçmişler fakat onlar burada yaşamıyor. Onlar farklı bir bölgede yaşıyorlar. O yüzden bu videoda sizlere onları gösteremeyeceğim. Bangladeş'in böyle yerel yaşamı, köy hayatını merak edenler için bu video bence güzel bir örnek olacaktır. Bangladeş'te köy hayatını bu sayede deneyimlemiş oluyoruz. Burası da tapınaklarıymış arkadaşlar, Hindu tapınağı. Burada yine görebiliyoruz az önce gösterdiğim şeyi. Burada birkaç tane makine var hatta. Bu dokuma işlemlerini burada gerçekleştiriyorlar. Burası da farklı bir ev. Çocuklar oynuyorlar bakın burada. Şu anda kötü bir zamanda geldik herhalde anladığım kadarıyla. Birçok insan evde falan bulunmuyor. O yüzden çok etkileşimli bir şey gösteremiyorum maalesef size. Bu kırsal bölgede arkadaşlar, Bangladeş'te birçok yerde kırsal bölgede evlerin hemen ön kısmında bu şekilde doğal havuz veya gölleri, yapay doğal demeyelim buna. Yapay çünkü bakın kenarlarını şey yapmışlar hep, çevirmişler. Hepsinde böyle yapay gölleri, havuzları görebilirsiniz. İnsanlar burada geliyorlar, kimisi banyo yapıyor, kimisi balık yetiştiriyor. Bu amaçlarla kullanılıyor yani. Bunları birçok yerde görebiliyorsunuz. Burası tapınak. Their tradition is like they are Hindi as well, Okay. but their culture and tradition is completely different from us. Yeah, it's Manipur culture. Yeah, Yeah. Manipuri culture, and you can see like their dress up and everything is like Okay. different. Okay. It's not like as Okay, okay. Arkadaş şeyi söylüyor, anlamışsınızdır belki İngilizce anlayanlar. Onlar da Hindi fakat bizim gibi değiller. Kültürleri tamamen bizden farklı diye. Burada tapınağın içini görebilirsiniz. Bu şekilde. Ya zaten önceki videolarda çok fazla tapınak gösterdim. Böyle tapınak gösterme merakım yok artık çok fazla. Daha çok böyle yaşantılarıyla, bu insanların diğer insanlardan ne gibi farklılıkları var veya nasıl yaşıyorlar, kültürleri ne, bunlar üzerine hani daha çok şey göstermeye çalışıyorum. Böyle. Two piece. ওটার দাম কত? 13,000 Oh, like this is এইটার 13,000 শুধু এই টুকরাটা 13,000 like this price is like 1,000, like 13,000. 13,000. This is most expensive Yeah, this is the expensive one. because it is more special. Yeah, more special. Yeah, And more- 13,000 take is more like, time. Yeah, more than like 120 USD Yeah, for this one. like 100 USD. Yeah, yeah. Is it quite special? সিরিয়ান দেব ওইটা 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 লগে ওইটা আর কি আমরা যে সময় যদি বিয়া শাদী ওই যে যেদিন মিষ্টিখানি হয়েছিল ওইটা আমি করছি
Like this is their special, like for special occasion they will wear. Okay, for special purposes. Ah, yeah. For dancing or something like that? No, it's similar, Yeah, quite similar. quite similar. ওটার দাম কত করে? ওটার দাম 2800 না 2900 Birkaç gün önce ওটার দাম বেশি। Manipuriler için özel bir gün vardı, ona katılmıştım. Onunla alakalı elimde kayıtlar var, onları da koyacağım arkadaşlar. Onları da seyredebilirsiniz. Özel günlerde işte böyle canlandırmalar, dans vesaire আর ও যে ফিনদের না tarzında şeyler yapılıyor. গোল করিয়া। Bayağı etkileyiciydi açıkçası, benim beklentimin üzerine çıkmıştı. Onun görüntülerini de paylaşacağım sizinle. ওর দাম কি প্রচুর। Merak ediyorsanız eğer seyredebilirsiniz o görüntüleri de. İçecek ikram ettiler bizlere. Donnabat. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯤꯇꯩ ꯎꯗꯕ ꯃꯤꯇꯩ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯇꯩꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯩꯗꯣ ꯌꯦꯡꯕ আপনার শাশুড়ি আমি বয়স কত? Like she is 96 years old. 96. Yeah. Wow. What is the average আন্ডার বয়স বোঝা যায় oldest people in Manipuri Like people? Manipuri average people is like compared to their generation like 90 to 100. 90 to 100, but maybe about today's generation day by day is decreasing. Yes. Not much like average you can say compared to Bangladesh I think 70 to 75. In Bangladesh normally. Manipur people like Yeah, this generation mostly 90 to 90 to 100. 100, yeah, 90 to 100. আন্ডার বয়স বোঝা যায় She looks like very younger, but she is 50 years old. No. Oh, she Bakın, looks like younger. 50 Yeah, yaşındaymış ablamız. Yeah, looks like very young. yeah, very Like young, and she have like 40, maybe 40. three, Yeah. yeah, 40, but she have already like 3 children. 3 children. Yeah, like she is second children. Okay. সেকেন্ড চিলড্রেন Second. থার্ড চিলড্রেন ফার্স্টটা Is already married. Okay. So she is গ্র্যান্ডমা they're very young. Yeah. But Manipur people when age married normally. It's like মানে কত বছর বয়স? আপনার সময় তো একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যেত, এখন তো সময় না না ও তো এখনো তো 25 26 like 25 to 30 between. মাই ডটার ইজ 25 You? You আপনার বিয়া আমার বিয়া তো আমার 20 বছর like 20 years. 20. Mom? ইয়ো 15 বছরে Like 15. 15. Yeah. Bakın 15 yaşında, 20 yaşında evlenmiş abla. Şimdi daha geç. Now বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী day by day late. আইন দিয়ে বিয়া শুরু Yeah, but like in Turoshko, In my country, yeah, this generation also like similar, but not 15, maybe 20 around. And nowadays, I'm not married also, you know, even I'm not married. Most of people don't want to marry এই it. যে তুরস্ক থেকে আইছে নানি তুরস্কের মানুষের চেহারাগুলো আবার বিষ্ণু বিয়া চেহারার লগে মিল What to say? like the Turosh, like the face of the Turkish people looks like the Bengali. Bengali, not Bengali like the Manipuri. মণিপুরি আর বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুর Like there is in Manipuri there are 3 parts. Like that one is like Maitri, and another one is like the Vishnupriya, and like the Trus community belongs to Hindu, and another Muslims are like that. Meitei? Moiti, they are Moiti. Then another one is কোন মুসলিম Manipuri Muslim. মিতেই বাঙাল Pangon. মিতেই বাঙাল Ha, Pangal. Yeah. So they are Muslim. তারা আমরা কই মিতে মানে মণিপুরি অর্ধেক আর অর্ধেক ওগুলাই কই মিতেই বাঙাল But Manipur people coming from India, yeah? To Yeah. Bangladesh. The Manipur. To Manipur state, okay. Neden uzun yaşadıklarını sordum. Daha çok vejetaryen besleniyorlarmış. Buna borçluyuz diyorlar. Uzun yaşamayı. বাজাই তো নাই মানে Fakat ওখানে şu anda evin çevresini şöyle göstereyim size. Burası tam bir köy. Zaten geçtiğimiz yolları gördünüz. Çok temizdi geldiğimiz yollarda. Yaşadıkları bölge de çok temiz. Yani diğer yerlerden ayrılıyor açıkçası burası. Yani insanların hayatı burada tamamen farklı. Kültürleri farklı, yaşamları farklı, insanlar farklı.
Bunu söyleyebiliriz. This earrings special. Earrings. না না বৌদিরা স্পেশাল ভাবে দেখবা আমার দেখে Special earrings. Manipuri. মণিপুরি তবে আর কি আমরা এটা সবে Teyzemizin kulağında değişik küpeler var. Dedim onların bir özelliği var mı? Yani. Okay. You don't have. You don't. Özelmiş onlar. না আমার দিদি ভালো লাগে ওলাও ভালো লাগে আসলেও ঠিক কথা Ya buraları gördüğünüzde böyle çok sanki Bangladeş'te değilmişsiniz gibi hissediyorsunuz. İnsanlar farklı. İşte doğa hani birçok yerde dediğim gibi görebiliyorsunuz. Fakat burası bakıldığında böyle daha çok şeye benziyor. Doğası ülkelerine benziyor. Ben gitmedim ama videolardan, fotoğraflardan falan gördüğüm kadarıyla oradaki şeye benziyor. Böyle yani sizlere olabildiğince bir şeyler göstermeye çalıştım ama açıkçası çok istediğim gibi olmadı. Öyle daha kültüre dair bir şeyler görsek güzel olurdu ama olmadı maalesef. Bakalım. This is olive. What is that? Not olive. This is lychee. Lychee. Yeah, yeah. Zeytine benziyor da dedim bunların zeytini acaba böyle mi? Zeytine benzemiyor açıkçası. Sadece meyvesi zeytine benziyor. Lychee. Yeah, this fruit. Yeah, Kind of this is fruit. Yeah, this. Bakın şöyle bir meyve. This is sweet ya. Yeah, yeah. Okay. Öyle iç saydan bir şey de daha this is not ready to eat ya. Yeah, not really. This is very green. Şöyle göstereyim bakın arkadaşlar. Lychee deniliyormuş buna. Öyle bir meyve. For protect from the birds. Okay. Bakın böyle ağacı düşebileceği her yere dallarını şeyle çevirmişler, tülle çevirmişler. Şeyden koruyor diyor arkadaş. Böceklerden falan koruyor diyor. Böyle burası da ilk geldiğimiz ev. Bu bölgede bu insanlar yaşıyor işte. Biraz en azından kültürlerine bakmaya çalıştık ama çok da bir şey göremedik. En azından sohbet ettik. Yaşantılarına dair bir şeyler öğrenmeye çalıştık. Öyle yani. Burada pirinç var sanırım. Bakın. Ellerinde bayağı bir mal var o yüzden. Şurada zaten görebilirsiniz yaptıklarını. Burada yapıp daha sonra işte markette satıyorlarmış bunları. Bakın şimdi yanından geçtiklerimize. Bunlar da buranın insanları. Evet, bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir ama dediğim gibi çok istediğim şeyleri de gösteremedim. Kusura bakmayın. Ya böyle şeyler biraz ani gelişiyor açıkçası. Önümüze ne çıkarsa ben de onları paylaşabiliyorum sizinle. Öyle kültüre dair daha fazla şey görsek güzel olurdu ama güzel bir doğanın içindeydik en azından. İşte Bangladeş'in yerel köy hayatında bu sayede görmüş olduk. Bundan sonraki videoda da farklı bir topluluğu ziyaret edebiliriz. Kesin olmamakla beraber bakalım. Bir fırsat olursa eğer onu da sizlerle paylaşmayı istiyorum. Buraya kadar izlediyseniz eğer videoyu yorumlara Manipuri yazarsanız sevinirim. Sizi Manipuri danslarıyla videonun kalan bölümünde baş başa bırakıyorum. Keyifli seyirler. Sonraki videoda görüşmek üzere.
অত্যন্ত আনন্দের প্রতিটি উপভোগ করতে পছন্দ করতেন। আমরা সেই পরিক্রমায় এখনো রয়েছে। Krishna